Tarihin en büyük askeri dehalarından biri olduğunuzu kanıtlamak için neye ihtiyacınız var? Kusursuz bir orduya mı, sınırsız bir hazineye mi? Yoksa dönemin en modern silahlarına mı? Napolyon Bonaparte'ın bunların hiçbirine ihtiyacı yoktu. O, 1796 yılında İtalya cephesine ayak bastığında elinde sadece açlıktan kırılan, ayakkabısı bile olmayan, isyanın eşiğinde bir ordu vardı. Karşısında ise Avrupa'nın en güçlü iki devasa ordusu duruyordu. Peki, bu 26 yaşındaki genç general hiçbir askeri kurala uymayarak sadece bacaklarıyla bu savaşı nasıl kazandı? Bir devlet 2 haftada nasıl haritadan silindi? Hazırsanız tarihin en büyük ve en hızlı yıldırım harekatının arkasındaki çılgın deha ile tanışın. Fransız devrimi Avrupa'daki mutlak monarşileri dehşete düşürmüştü. Fransız kralı 16. Louis'in idam edilmesinin ardından Avusturya, Prusya, Britanya ve Piemonte Sardinya gibi devletler devrimin yayılmasını önlemek amacıyla birinci koalisyonu kurdular. 1796 yılına gelindiğinde Fransa dört bir yandan kuşatılmış durumdaydı. Paris'te yönetimi elinde tutan direk duvar, hazinenin boşalması ve yükselen enflasyon karşısında savaşı Fransız topraklarından uzaklaştırmak, ordu masraflarını ise işgal edilen topraklardan karşılamak istiyordu. Hükümetin asıl planı Avusturya'yı başkenti Viyana üzerinden vurmaktı. Bunun için en iyi generaller yönetimindeki iki büyük ordu Almanya içlerine gönderilmişti. İtalya cephesi ise bir dikkat dağıtma aracı olarak kullanılacaktı. Buradaki amaç Avusturya kuvvetlerini yıpratmak ve bölmekti. Daha 26 yaşında olan Napolyon Bonaparte, Toulon kuşatmasında gösterdiği topçu başarısı ve Paris'teki kralcı ayaklanmaya bastırması sayesinde kendini göstermişti. Bu başarılardan dolayı direkt duvarın güçlü ismi Paul Barras'ın dikkatini çekmeyi başarmış ve İtalya ordusunun başına geçmişti. Ancak Nice'e ulaştığında komut edeceği ordu tam bir felaket halindeydi. Yaklaşık 38 bin kişilik bu orduda askerlerin aylardır maaşları ödenmemiş, postalları parçalanmış, üniformaları paçavraya dönmüştü. Disiplinsizlik ve firar had safhadaydı. Bu moralsiz grubu harekete geçirmek için Napolyon, onlara bir vizyon sunarak tarihe geçecek şu ünlü sözleri söylüyor. Askerler, aç ve çıplaksınız. Hükümet size çok şey borçlu ama hiçbir şey veremiyor. Sizi dünyanın en bereketli ovalarına götüreceğim. Orada büyük şehirler, zengin eyaletler bulacaksınız. Orada şeref, şan ve zenginlik bulacaksınız. 27 Mart 1796'ya gelindiğinde genç General Napolyon Bonaparte, Fransa'nın İtalya ordusunu devralmak üzere Nice'deki komuta merkezine ayak bastı. Henüz 26 yaşındaydı ve önünde duran manzara bir ordudan ziyade bir felaket tablosuydu. Askerler isyanın eşiğindeydi. Yolsuzluğa batmış tedarikçiler orduya küflü erzaklar sağlıyor, askerler açlıkla perçinleşiyordu. Üniforma yoktu, tüfek ve süngü sayısı yetersizdi. En kötüsü de koskoca bir ordunun neredeyse tamamen çıplak ayaklı olmasıydı. Aylardır maaş alamayan bu adamlar arasında disiplin tamamen yok olmuş, düzen dağılmıştı. Fransa hükümeti artık bu cepheden ümidini kesmeye başlamıştı. Ancak bu kaotik ve umutsuz bataklık Napolyon'un dehasını kanıtlayacağı ilk sahne olacaktı. Genç general vakit kaybetmeden ipleri eline aldı. Savaş meydanından önce cephe arkasındaki savaşı başlattı. Rüşvetçi tedarikçileri açıkça tehdit etti. Yolsuzlukların önünü kesti. Süvarileri kaldıkları kışlardan derhal cepheye, askerlerinin başına çağırdı. Ve en kritik hamle Cenova'daki finansörlerle masaya oturarak ordunun damarlarına kan pompalayacak olan 3 milyon franklık gizli bir kredi kopardı. Napolyon otoritenin sadece parayla değil, mutlak bir disiplinle kurulacağını çok iyi biliyordu. Orduda devrim karşıtı propaganda yapan ve disiplini sabote eden iki subayı, ibret olsun diye tüm askerlerin gözü önünde kurşuna dizdirdi. İsyan ateşini körükleyen elebaşlarını ise derhal ordudan uzaklaştırdı. Genç general orduda sarsılan askeri hiyerarşiyi tek bir günde yeniden inşa etti. Ancak Napolyon sadece korkulan bir lider olmak istemiyor. O aynı zamanda askerlerin tapacağı bir komutan olmanın da peşinde koşuyordu. Çadırından çıktı ve bizzat çamura, siperlere indi. Askerlerin arasına karıştı.
onlarla aynı karavandan yemek yedi ve tam o an askerlerin gözlerinin içine bakarak tarihin yönünü değiştirecek o soruyu sordu. Diğer cephelerdeki yoldaşlarınız zafer içinde yüzerken siz burada sefalet içinde ölmeyi mi seçeceksiniz? Napolyon onlara boş vaatler vermedi. Önlerinde duran zengin İtalya topraklarını ve kazanacakları ebedi zaferi vaat etti. Bu konuşma çıplak ayaklı ve aç askerlerin göğsünde adeta bir inanç ateşi yaktı. Genç general sadece birkaç hafta içinde ordunun sadece saygısını değil, ruhunu da teslim almıştı. Artık İtalya ordusu savaşa hazırdı. Napolyon İtalya cephesine geldiğinde karşısında bir değil iki devasa ordu vardı. Baron Bölge komutasındaki Avusturya ve General Colli komutasındaki Sardinya Piemonte kuvvetleri. Toplamda 53 bin kişiyi bulan bu müttefik güçler kağıt üzerinde yenilmez duruyordu. Ancak Napolyon Madolyon'un arkasındaki ölümcül zayıflığı görmüştü. Bu iki müttefik birbirine güvenmiyordu ve aralarında ciddi bir koordinasyon eksikliği vardı. Napolyon ise tüm stratejisini bu çatlak üzerine yoğunlaştırdı. Planı netti. İki ordunun birleşmesini engellemek, aralarına sızmak ve onları tek tek avlamak. Tam Fransız harekatının başlamasına 5 gün kala 10 Nisan'da Avusturyalılar Volt üzerinden beklenmedik bir karşı saldırı başlattı. Sıradan bir general bu hamle karşısında paniğe kapılıp geri çekilme planları yapabilirdi. Ama Napolyon bu erken saldırıyı müttefiklerin sonunu getirecek bir ölüm kalım fırsatına çevirecekti. Düşmanın Voltaire'ye çok fazla asker kaydırdığını ve kendi aralarında coğrafi bir boşluk yarattığını anladığı an kumarını oynadı. İşte o an Napolyon'un askeri doktrinin temel taşı devreye girdi. Savaş bacaklarla kazanılır. Çıplak ayaklı Fransız ordusu için hız sadece bir avantaj değil, hayatta kalmanın tek yoluydu. Napolyon ordusunu inanılmaz bir hızla kuzeye yönlendirdi. Napolyon bu hızlı ilerleyişinde ordusunu yavaşlatacak hantal ikmal konvoylarını ve ağır yük arabalarını tamamen terk etti. Askerlerine geçtikleri topraklardan beslenmelerini emretti. Bu radikal lojistik devrim sayesinde hafifleyen Fransız askerleri dönemin askeri standartlarını alt üst eden bir hızla dağ patikalarından kuzeye doğru adeta akmaya başladı. Avusturya komutanı Bölge, Fransızların hala sahilde olduğunu sanırken, Napolyon ise çoktan müttefiklerin tam ortasına Montenetto dağlarına ulaşmıştı bile. 12 Nisan sabaha karşı müttefik hattının en gevşek halkası olan Montenetto'da kıyamet koptu. Gökyüzünü kaplayan şiddetli bir yağmur ve çamur fırtınası, savaş alanını göz gözü görmez bir kaosa sürüklemişti. Avusturyalılar fırtına yüzünden siperlerine çekilmişken, General Andre Massena komutasındaki Fransız tümeni dik yamaçları tırmanarak düşmanın sağ kanadına sarkmıştı. Avusturyalılar ne olduğunu bile anlayamadan çamurların içinden çıkan Fransız süngüleriyle yüz yüze geldiler. Kusursuz bir kuşatma manevrasıyla Avusturya kanadı adeta ezildi. Bu Napolyon Bonaparte'ın başkomutan olarak kazandığı ilk zaferdi. Fransızlar sadece 800 kayıp verirken müttefik ordusu 2500 askerini bırakarak panik içinde kaçtı. Montenegro zaferi müttefiklerin tam ortasına indirilen ağır bir balyoz gibiydi. Avusturyalılar korkuyla doğuya, Sardinyalılar ise batıya çekildi. İki ordunun bağı kopmuştu. Napolyon isteği de tam olarak buydu. Müttefikleri birbirinden ayırarak her iki orduyu da teker teker avlamak. Napolyon düşmana nefes alma şansı vermeden yıldırım harekatına devam etti. Öncelikle Millesimo'da Sardinya ordusunun büyük bir bölümünü kuşatıp teslim olmaya zorladı. Hemen ardından Avusturyalıların müttefiklerine yardım etmek için çırpındığı Dego'da müttefik hattını bir kez daha kırdı. Artık iki müttefik ordunun birbirine fiziksel olarak ulaşması imkansızdı. Avusturya tehditini geçici olarak savuşturan Napolyon, yönünü tek başına ve zayıf kalan Sardinya Piemonte krallığına çevirdi. Sardinya ordusu Fransızların önünü kesmek için son bir direniş hattı kurmaya çalışıyordu. Ancak 21 Nisan'da Mondovì Muharebesi'nde Napolyon'un ordusu arkasındaki süvari tümenlerinde dahil olduğu amansız bir taarruzla Sardinya hatlarını paramparça etti. Artık düşman ordusu tamamen dağılmış, başkenti Torino'nun önündeki son savunma barajı da yıkılmıştı. Daha sonra Napolyon hiç vakit kaybetmeden ordusunu Torino kapılarına dikti. Sardinya kralına net
ve acımasız bir ultimatom gönderdi. Ya bugün teslim olursunuz ya da yarın başkentinizi küle çeviririm. Her şey sadece 2 hafta sürmüştü. Yıldırım hızıyla yapılan bu amansız harekatın sonunda Sardinya Krallığı diz çöktü. 28 Nisan'da Kerasko Ateşkesi'ni imzalayarak savaştan tamamen çekildi. Napolyon, Paris'teki hükümetin sadece bir dikkat dağıtma aracı olarak gördüğü bu ikincil cephede 2 haftada koskoca bir devleti saf dışı bırakarak askeri bir mucizeye imza atmıştı. Avusturya, İtalya topraklarında yapayalnız kalmıştı. Savaşın başında aç, sefil ve isyan içinde olan Fransız ordusu artık arkasına aldığı mutlak güvenle devleşmişti. Avrupa, genç generalin adını ilk kez bu kadar gür, bu kadar net duyuyordu. Şimdi sıra tek başına kalan Avusturya'yı İtalya'dan tamamen söküp atmaktı. Tek kalan Avusturya ordusunun peşine düşen Napolyon hızla ilerliyordu. Avusturya generali Bölge Fransızların önünde hızla geri çekiliyor ve Adda Nehri'nin ötesine sığınarak Milano'yu korumaya çalışıyordu. Napolyon ise Avusturya ordusunu tamamen yok etmek için nehir üzerindeki en kritik geçiş noktalarından biri olan Lodi kasabasına doğru yıldırım hızıyla ilerledi. Buradaki amaç düşman nehrin karşı kıyısında tam anlamıyla savunma düzeni almadan köprüyü ele geçirmekti. Fransız öncü birlikleri Lodi kasabasına girerek Avusturyalıları nehrin karşı kıyısına püskürtmeyi başarmıştı. Ancak geçilmesi gereken Adda Nehri üzerinde uzanan yaklaşık 200 metre uzunluğunda dar bir ahşap köprü vardı. Napolyon'un askerleri köprüyü geçmesin diye Avusturyalılar köprünün tam başına 14 adet ağır top yerleştirilmişti ve hemen arkasında binlerce Avusturya askeri bekliyordu. Köprüden karşıya geçiş Fransızlar için imkansız gibi görünüyordu. Eğer Fransızlar bu köprüye adım atarlarsa orası anında bir can pazarına dönüşecekti. Bunu fark eden Fransız generaller duraksadı. Çünkü bu köprüden geçmek onlar için intihar ile eşdeğerdi. Napolyon bu bekleyişin ise Avusturya ordusuna kaçması ve yeniden toparlanması için verilmiş bir zaman anlamına geleceğini çok iyi biliyordu. Napolyon zaman kaybetmeden karşı bir hamle yaptı. Fransız topçularını nehrin kıyısına dizdirerek karşı kıyıyı yoğun bir bombardımana tuttu. Adda Nehri'nin iki yakası arasında adeta bir cehennem senfonisi başlamıştı. Düşmanın kurşun yağmuru altında sinen askerlerinin moralini yükseltmeyi isteyen Napolyon, bir başkomutan gibi ordunun güvenli arka safhalarında durmayı reddetti. Ölümü göze alarak bizzat ateş hattına, ön safhalara indi. Askerleriyle birlikte topların doğrultulmasına yardım ediyor, mermileri bizzat dolduruyordu. Askerlerin omzuna dokunuyor, gözlerinin içine bakarak onları cesaretlendiriyordu. Generalin bu delice cesareti köprü başında çaresizce bekleyen Fransız askerlerinin damarlarındaki kanı adeta ateşe verdi. Öğleden sonra saat 6 sularına gelindiğinde ise elit Fransız el bombacıları "Yaşasın Cumhuriyet" çığlıklarıyla köprüye fırladı. Köprüye doğru koşan Fransız askerlerine karşı Avusturya topları korkunç bir yaylım ateşi başlattı. İlk Fransız hatları köprünün ortasına erimişti. Artık hücum durma noktasına gelmişti. Tam bu kriz esnasında ise Fransız generaller kılıçlarını çekip askerlerin önüne atıldı. Napolyon'un bizzat yönettiği bu saldırı motivasyonu dalgasıyla Fransız askerleri nehre atlayarak sağ yandaki batıya geçmeye, köprüdeki tıkanıklığı eritmeye başladı. Son bir çılgın dalgayla Fransız askerleri düşman hattını yarmıştı. Askeri kayıplar açısından bakıldığında Lodi, Napolyon'un en kusursuz zaferi sayılmazdı. Fransızlar o dar ahşap köprüye çok ciddi kayıplar vermişti. Ancak bu savaşın asıl muazzam etkisi psikolojik alanda yaşandı. Savaşın ardından gece kamp ateşlerinin başına toplanan Fransız askerleri kendileriyle aynı çamuru çiğneyip ölümün ağzına yürümüş olmasına hayranlıkla konuşuyorlardı. Cephede gösterdiği bu cesaret üzerine askerler eski bir geleneği canlandırarak Napolyon'a kendi aralarında fahri olarak Küçük Onbaşı lakabını taktılar. Bu an ordu ile komutan arasındaki mesafeyi sonsuza dek yıkan ve Napolyon'u sonraki yıllarda imparatorluğa taşıyacak olan o sarsılmaz sadakat bağının kurulduğu andı. Nitekim Lodi zaferinin ardından Avusturya direnci kırıldı ve Napolyon 15 Mayıs'ta bir fatih edasıyla Milano'ya girdi. Ancak Napolyon Bonaparte'ın İtalya'da bu kadar popüler hale gelmesi, Paris'teki Fransız direkt duvar hükümetini ciddi şekilde rahatsız etmeye başlamıştı.
Bu yüzden Bonaparte'ın gücünü kırmak adına İtalya ordusu komutasının daha deneyimli olan General Kellerman ile paylaşması önermesinde bulundular. Napolyon ise bu teklifi sadece reddetmekle kalmayıp gerekirse derhal istifa edeceğini bildirerek hükümete res çekti. İtalya'yı fetheden bu dahi generali kaybetme riskini göze alamayan direkt duvar yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı ve planından tamamen vazgeçti. Bu resleşme Napolyon artık sadece bir ordu komutanı değil, hükümete diz çöktürebilecek bağımsız bir siyasi güç haline geldiğinin en açık kanıtıydı. Büyük şenlikler ve alkışlar eşliğinde Napolyon Milano'ya girmişti. Genç general burada sadece askeri bir lider gibi davranmadı. Bölgeyi Fransızların bir uydu devleti olarak yeniden organize etti. Yeni cumhuriyetin anayasa düzenlemesine yardımcı oldu ve Fransız Jacobenlerini hükümet sıralarında görevlendirdi. Tabii ki tüm bu siyasi örgütlenmenin devasa bir maliyeti vardı. Bir de hiç maaş ödemesi yapılmayan bir ordu vardı. Napolyon, Milano'da bulunan dükalıktan toplam 20 milyon frank değerinde muazzam bir tazminat almıştı. Böylece İtalya ordusuna 1793 yılından bu yana ilk kez nakit ödeme yapılmıştı. Milano'nun düşmesinden sonra Kuzey İtalya'yı tamamen kontrol altına almanın yolu Adige Nehri üzerinde yükselen devasa Mantua Kalesi'ni düşürmekten geçiyordu. Mantua, Peschiera, Verona ve Leonga kaleleriyle birlikte Alp geçitleri koruyan ve Avusturya'nın bölgesindeki mutlak kontrolü sağlayan ünlü askeri dörtgen savunma sisteminin en kritik parçasıydı. Üç tarafı göllerle, güneyi ise geçit vermez bataklıklarla çevrili olan bu kale adeta aşılmaz bir doğal savunma hattıydı. Napolyon 2 Haziran 1796 günü takviye edilmiş bir orduyla Mantua'yı kuşattığı zaman Viyana Sarayı için bu şehrin düşmesini önlemek hayati bir onur meselesine dönüştü. Avusturya kaleyi kurtarmak adına 7 yıl savaşlara gazisi olan tecrübeli Mareşal Dagobert von Wurmsee'ye 50.000 kişilik devasa bir ordunun komutasını verdi. Mareşal Wurmsee, Sarp dağ yollarında daha hızlı hareket edebilmek amacıyla ordusunu iki büyük birliğe böldü. General Kvostanovic komutasındaki 18.000 asker Garda Gölü'nün batı kıyısından ilerleyecek, Wurmsee ise 32.000 kişilik ana gövdeyle doğu yakasından aşağı inecekti. Ama bu ayrılış aslında onların sonunu hazırlayacaktı. Napolyon müttefiklerin bu tehlikeli ilerleyiş haberini aldığı an güçlerin tekrar birleşmesine fırsat vermeden her birine ayrı ayrı yenmesi gerektiğinin farkındaydı. Ve tam o an askeri kariyerin en büyük kumarını oynadı. Temmuz ayı sonunda Mantua kuşatmasını aniden kaldırdı. Fransızlar hızı arttırmak adına topları ve taşımada kullandıkları hayvanları geride bıraktılar. Devasa cephanelerini ise düşman eline geçmesin diye göllere boşaltarak aceleyle ortadan kayboldular. Mantua Kalesi'ndeki Avusturyalılar Fransızların korkup kaçtığını düşünerek zafer çığlıkları atarken Napolyon aslında Alplerden inen o iki orduyu yutmak için tüm gücünü tek bir ölümcül yumruk haline getiriyordu. Napolyon merkezi konum stratejisini devreye sokarak önce Garda Gölü'nün batısındaki zayıf halkaya yöneldi. Ardından ise 2. Lanota Muharebesi'nde Kvostanovich'in birliğini bozguna uğratarak dağlara geri püskürttü. Batı kanadını tamamen temizleyen Napolyon hiç vakit kaybetmeden ordusunu geriye, doğudan gelen yaşlı kurt Wurmsee'nin üzerine çevirdi ve 5 Ağustos'ta Castiglione Muharebesi'nde Avusturya ana gövdesini de darmadağın ederek geri çekilmeye zorladı. Her iki taraf da birkaç günlük kanlı çatışmalarda yaklaşık 5.000'er asker kaybetmişti. Ancak yaşlı Mareşal Wurmser pes etmedi. Gücünü tekrardan hızla toplayarak yeniden saldırıya geçti. Napolyon ile bir dizi yıpratıcı savaşta karşı karşıya gelen Wurmser, 8 Eylül günü Bassano Muharebesi'nde ağır bir mağlubiyet daha aldı. Buna rağmen hala kuşatmayı hafifletme ümidini koruyan Mareşal, tüm riskleri alarak Mantua Kalesi'ne doğru çekilmeye başladı. Ancak bu geri çekilme esnasında Fransız kuvvetlerinin aldığı başka bir darbe ise onu adeta kendi kazdığı kuyuya düşürdü. Wurmsee ve darmadağın olan askerleri Mantua şehrinin içine sığınarak kalenin devasa kapılarını arkalarından kapatmak zorunda kaldılar. Kurtarmaya geldiklerinde kalenin içinde dış dünya ile bağları tamamen kesilmiş olarak kapana kısılmışlardı. Ve bu kapıların kapanışı onlar için uzun ve acı dolu bir sonun başlangıcı olacaktı. Wurmsee'nin dışarıdaki ordusunda içeri sığınmasıyla Mantua garnizonunun mevcudu bir anda devasa bir sayıya ulaşmıştı. Ancak içeride bu kadar askeri ve sivili besleyecek yeterli gıda maddesi yoktu.
Napolyon Bonaparte kuşatma halkasını kale etrafına yeniden sıktığı zaman içerideki Avusturya güçleri hayatta kalabilmek için at eti yemeye başvurmak zorunda kaldılar. Çok geçmeden kale duvarlarının ardından salgın hastalıklar ve yetersiz beslenme baş gösterdi. Artık günde yaklaşık 150 asker ve sayısı belirsiz sivil hayatını kaybediyordu. Şehir devasa bir morga dönüşmüştü. Fakat yaşanan bunca acıya ve sefalete rağmen gururlu Avusturya Mareşali Wurmser hala teslim bayrağını çekmeyi reddediyordu. Avusturya İmparatorluğu Mantua'daki bu ölümcül kuşatmayı kesin olarak kaldırmak amacıyla 3. ve çok daha güçlü bir saldırıya girişimde bulundu. Bu kritik harekatın başına Napolyon'un tüm İtalya seferi boyunca en yetenekli düşmanım diyerek öveceği 61 yaşındaki tecrübeli Macar general Joseph Alvinzi getirilmişti. 24.000 kişilik elit bir orduya komuta eden Alvinzi 2 Kasım günü Piave Nehri'ni hızla geçti. General Kvastanovic komutasındaki güçleri de yanına alarak Bassano üzerinden stratejik Vicenza şehrini ele geçirmek üzere amansız bir yürüyüş başlattı. Tehlikenin büyüklüğünü gören Napolyon Bonaparte 6 Kasım günü gerçekleşen 2. Bassano Muharebesi'nde Kvastanovic güçlerin ilerleyişini sert bir hamleyle durdurmaya çalıştı. Ancak düşman güçlerinin sayıcı ezici üstünlüğü fark edince geri çekilmek zorunda kaldı. Bu geri çekilme genç başkomutan Bonaparte'ın parlak kariyerindeki ilk gerçek yenilgi olarak tarihe geçti. Vicenza'ya çekilen Napolyon burada ikinci bir şok dalgasıyla daha sarsıldı. Kuzey cephesindeki Fransız tümeni Avusturyalılar karşısında ezici bir yenilgiye uğramıştı. Ordu artık dağılmanın eşiğine gelmek üzereydi. Askeri disiplini acilen yeniden tesis etmesi gerektiğini bilen Napolyon, radikal ve psikolojik bir hamle yaptı. Tümenin başına bulunan generali görevden aldı, ardından mağlup olan askerlerin karşısına geçerek onları onurlarından vurdu. "Askerler, sizler artık Fransız ordusuna ait olmaya uygun değilsiniz. İçinizde ne disiplin kalmış ne de cesaret. Genelkurmay Başkanı'na derhal emir vereceğim. O lekelenmiş bayrakların üzerinde büyük harflerle şu sözler yazacak. Bu askerler artık İtalya ordusunun bir parçası değildir." Bu ağır aşağılama Fransız askerlerinde muazzam bir gurur patlamasına yol açtı. Onurları kırılan askerler kendilerini kanıtlamak için adeta ant içtiler ve daha sonraki çarpışmalarda kelimenin tam anlamıyla ölümcül bir öfkeyle, olağanüstü bir güçle savaşacaklardı. Napolyon ordunun ruhunu yeniden ateşlemişti. İşte bu yenilgilerin ve gurur kırıklığının gölgesinde iki ordu, Adige ve Alpone nehirleri arasındaki Arkule yakınlarındaki dar set yollarında ve uçsuz bucaksız bataklıklarda karşı karşıya geldi. Napolyon düşmanın sayısının üstünlüğünü bu coğrafyada eritmek istiyordu. Ancak harekatın kalbi Alpone Nehri üzerindeki ahşap Arkule Köprüsü'nde sıkıştı. Köprünün karşı kıyısına konuşulan Avusturya birlikleri köprüye adım atan her Fransız askerini biçiyordu. Fransızların taarruzları üst üste kırıldı. Yaralı askerler ağır tesisatlarıyla bataklığın derin çamurlarına gömülürken ordunun en cesur generalleri birer birer vuruluyordu. Ordu panik içinde geri çekilmeye başlamıştı. Her yer ceset doluydu ve savaş tamamen kaybedilmek üzereydi. İşte tam o dehşet anında Fransız ordusunu mutlak bir yok oluştan kurtaracak olan şey askeri bir deha değil, bir adamın çılgınca deliliği olacaktı. Lod'daki büyüyü yeniden canlandırmak ve ordunun kırılan onurunu ayağa kaldırmak zorunda olduğunu bilen Napolyon atından indi. Yerde cesetlerin arasında duran Fransız üç renkli sancağını eline aldı. Askerlerin önüne geçerek köprüye doğru çılgınca bir koşu başlattı. "Korkaklar, Lod'daki fatihler olduğunuzu unuttunuz mu?" diye haykırıyordu. Yoğun ateş altında yanındaki yaveri Muiron generale siper olurken can verdi. Çıkan korkunç arbedede Napolyon köprüden aşağı bataklığın çamurlu sularına fırladı. Fransız askerleri generallerin tehlikede olduğunu görünce adeta delirdiler. "Generalinizi kurtarın" çığlıklarıyla başlatılan muazzam ve öfkeli bir karşı taarruz Avusturya hatlarını yardı. 3 gün süren bu kanlı boğuşmanın ardından en yetenekli düşman Alvinzi'nin ordusu geri çekildi. Artık Mantua kalesinde trajedinin boyutu büyümüştü. Avusturya kaleyi kurtarmak için Alvinzi komutasında son büyük kumarını oynadı. İki ordu kaderi belirleyecek olan Rivoli platosunda karşı karşıya geldi. Avusturya ordusu Fransızları tamamen çembere alıp ezmek için 6 farklı koldan dağınık bir düzende ilerliyordu. Planları kağıt üzerinde gerçekten de kusursuzdu.
Fransız ordusunun tüm kaçış yollarını tıkayıp onları Rivoli'nin Sarp düzlüklerine tamamen yok etmek. Napolyon ise düşmanın bu dağınık yapısını askeri dehasıyla muazzam bir avantaja çevirecekti. Birliklerin dondurucu soğukta gece boyunca gizlilikle kaydırarak Rivoli platosunun tam merkezine yığdı. Avusturya kolları Sarp arazide birbirine çok uzak düştüğü için haberleşemiyor, körlemesine ilerliyordu. Napolyon düşman hatlarının birleşmesine asla izin vermedi. O meşhur iç hat avantajını kullanarak Avusturya kollarını teker teker parça parça imha etti. Dar dağ yollarına sıkışıp kalan Avusturya süvarileri panik içinde kendi piyadelerini ezmeye başladı. Tam o kaos anında Fransız topçularının Platon'un en hakim noktalarından açtığı cehennemvari ateşle birlikte Avusturya ordusu tüm İtalya seferinin en büyük bozgununa uğradı. Rivoli'deki bu kesin zaferin ardından kaleyi kurtaracak hiçbir dış güç kalmadığını gören Mantua'nın komutanı Mareşal Wurmser için yolun sonu gelmişti. Yaşlı kurt 2 Şubat 1797 günü beyaz bayrak çekerek kalenin anahtarlarını Napolyon'a teslim etti. Aylardır süren bu kanlı inatlaşmanın ve Mantua'nın düşmesinin ardından Kuzey İtalya artık tamamen Fransız kontrolüne geçmişti. Genç General Napolyon Bonaparte askeri dehasıyla bir imparatorluğu diz çöktürmüş ve Avrupa tarihinin akışını sonsuza dek değiştirmişti. İtalya seferinin askeri sefası bitmiş gibi görünse de asıl büyük deprem diplomatik alanda yaşanacaktı. Artık önünde hiçbir askeri engel kalmayan Napolyon durmadı. Alpleri aşarak doğrudan Avusturya İmparatorluğu'nun kalbine, Viyana üzerine yürüyüşe geçti. Fransız ordusu Viyana'yı sadece birkaç günlük mesafedeki Leoben kasabasına ulaştığında Avusturya sarayını muazzam bir korku kapladı. İmparator II. Frans tacını koruyabilmek için acilen barış masasına oturmak zorunda kaldı ve tarihin akışını değiştiren Campo Formio Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Avrupa'nın yüzyıllardır süregelen statükosunu darmadağın etti. Yaklaşık 1100 yıldır bağımsız olan efsanevi Venedik Cumhuriyeti tek bir imza ile tarihten silindi. Toprakları parçalanarak Avusturya'ya verildi. Karşılığında Avusturya, Fransa'nın Belçika'yı ihlal etmesini uysallıkla kabul etmek zorunda kaldı. Kuzey İtalya'da yüzyıllık feodal düzen lağvedildi. Yerlerine Fransız devriminin ilkelerini model alan, tamamen Paris'e bağlı yeni cumhuriyetler kuruldu. Bu, modern İtalya'nın milliyetçilik fikriyle ilk tanışması ve gelecekteki İtalyan birliğinin atılan ilk tohumlarıydı. Sefer başlamadan önce Napolyon, Paris sokaklarına sadece kendi hırsı ve hayalleriyle baş başa kalan genç bir generalden ibaretti. Sefer bittiğinde ise Fransa'nın mutlak kurtarıcısı haline gelmişti. İtalya'daki kiliselerden ve saraylardan topladığı milyonlarca franklık altınları ve paha biçilmez sanat eserlerini Paris'e göndererek hem iflasın eşindeki direkt duvar yönetimine kendine muhtaç bıraktı hem de Fransız halkının sonsuz sevgisini kazandı. Paris'e döndüğünde artık sadece emir alan bir asker değil, Fransa tahtının en güçlü adayıydı. Napolyon İtalya'da uyguladığı yöntemler 18. yüzyılın o hantal askeri doktrinlerini tamamen demode kıldı. Saate karşı yarışan o yıldırım hızı, ağır konvoyları reddeden, araziden beslenme lojistiği ve topçunun cephe arkasında sabit durması yerine en kritik anlarda atlı bataryalarla hızla kaydırılarak tek bir noktaya yoğunlaştırılması askeri literatüre kalıcı olarak girdi. Savaş meydanlarında zaferler kazanırken bir yandan da kamp ateşlerinin başında kıtanın kaderini belirleyen anlaşmalar imzalayan bu genç general askeri dehasının ötesinde muazzam bir siyasi idare yeteneğine sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştı ve artık onun için imparatorluk tacına giden yolun kapıları ardına kadar aralanmıştı. İtalya seferi 1. Koalisyon Savaşı'nı Fransa'nın kesin zaferiyle bitirirken tüm Avrupa'yı titretecek olan Napolyon Bonaparte gerçeğini tarih sahnesine altın harflerle kazımış oldu. Ancak İtalya'da yazılan bu destan genç generalin küresel hırsları için sadece küçük bir başlangıçtı. Avrupa'yı dize getiren Napolyon şimdi gözünü çok daha uzaklara, doğunun mistik topraklarına dikecekti. Bir sonraki durak piramitlerin gölgesinde, çöllerin ortasında İngiliz İmparatorluğu'na ölümcül bir darbe vuracağı uğursuz Mısır toprakları olacaktı.